Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı tığ işi, bebek battaniyesi, yatak örtüsü, kırlent ya da masa örtüsü olarak değerlendirebileceğiniz motif yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım tığ işi, kare, motif desenini istediğiniz ebatlarda çalışabilirsiniz. Modelin anlatımını yaparken alize Cotton Gold ip kullanacağım. Tığ numarası olarak ise 2,5 milimetre ile öreceğiz. Hazırsanız haydi bu güzel motifin yapılışına başlayalım. Motifin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir ve halkanın içerisinden ilmek çıkartarak önce bir, sonra iki trabzan yaptım. Aynı boşluğun içerisinden önce bir, sonra iki ilmek çıkarttım ve tığda bekleyen 3 adet ilmeğin hepsini birlikte topladım. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine tekrar 3 tane üçlü trabzan yapacağız. Önce ikili trabzan şeklinde, daha sonra ise kalan tüm ilmekleri birlikte kapatacağız. Üç zincir ve bu halkanın içerisine yan yana bu şekilde toplam 8 tane trabzan grubunu oluşturacağız. Yan yana trabzan gruplarını yaptım ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 taneyi oluşturmuş olduk. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir ve yapmış olduğumuz buradaki trabzan grubunun tepesine yarım trabzan yaparak sırayı tamamlıyoruz. Buradaki sihirli halkanın ipini de sıkıştırabildiğimiz kadar sıkıştıralım. Üç zincir oluşturmuş olduğumuz en sonki boşluğun içerisine alt sırada yapmış olduğumuz trabzan grubundan bir tane yapalım. 3 ilmeği birlikte kapattım. Burası bizim birinci köşemiz olmuş oluyor. Artırmaları daima köşeden yapacağımız için yarım başlayacağız. Bir zincir, 2 trabzan grubunun ortasına 4 tane ikili trabzan yapalım. Bir zincir, sonraki trabzan grubunun ortasına altta yapmış olduğumuz gibi 2 tane trabzan grubu yaparak ikinci köşeyi oluşturacağız. Üç zincir, aynı boşluğun içerisine tekrar trabzan grubunu oluşturalım. Bir zincir, sonraki iki trabzan ortasına 4 tane ikili trabzan, bir zincir ve sonraki iki trabzan ortasına üçüncü köşeyi yapalım. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz.
En son 4 tane ikili trabzanı yaptım ve birinci köşeyi yarım başladığımız için şimdi birinci köşeyi tamamlamamız gerekiyor. Önce trabzan gruplarını yapalım. Bir zincir. İlk yapmış olduğumuz trabzan grubunun tepesine yarım trabzan yaparak toplam 4 tane köşeyi oluşturmuş olduk. Birinci köşe, ikinci köşe, 3 ve dördüncü köşe. Daima artırmaları köşeden yapacağız. 3 zincir. Hemen ilk boşluğa alt sıradaki işlemi tekrar edelim. Bir zincir ve buradaki gelen boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan, alttaki 4 trabzanın tepesine yan yana 4 tane trabzan, sonra gelen boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan, ikinci köşeye alt sıradaki işlemin aynısını tekrar edeceğiz. Bir zincir ile geçiş yapalım. Bir zincir. Yine köşedeki trabzan grubu ile alttaki 4 trabzanın orta noktasına 2 tane ikili trabzan, alttaki 4 trabzanın tepesine yan yana 4 tane ikili trabzan ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Alttaki 4 trabzanın tepesine 4 tane trabzan, sağ tarafındaki ve sol tarafındaki boşluklara ise 2 trabzan yaparak sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Sıra sonuna geldim. En sonki boşluğun içerisine de 2 tane ikili trabzanı yaptık. Bir zincir ve son yarım olan köşeyi tamamlayalım. Bir zincir. İlk yapmış olduğumuz trabzanın tepesine yarım trabzan. Ve üçüncü sıradan sonra her sırada desen kendisini tekrar etmekte. 4 tane köşenin orta noktasına alt sıradaki işlemleri tekrar edeceğiz ve her kenarda bulunan trabzan grubunun sağ tarafındaki ve sol tarafındaki boşluğa 2 tane trabzan, altta gördüğümüz trabzanların tepesine trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz.
Bu şekilde yapmaya devam edelim arkadaşlar. Sihirli halkadan sonra ilk yapmış olduğumuz trabzan grupları ile birlikte toplam 5 sıra olana kadar kareyi yükseltmeye devam edelim. Sihirli halkadan sonra 1, 2, 3, 4, 5. sıranın sonuna geldim. Ve trabzan gruplarının sol tarafındaki boşluğa da 2 adet ikili trabzanı yaptım. Bir zincir ve yarım olan köşeyi tamamlamak için tekrar trabzan gruplarını yapalım. Artık sıranın sonuna gelip motifi tamamlayacağımız için 2 adet zincir çektim ve trabzan grubunun tepesine bu kez kaydırma yaparak burayı birleştiriyorum. Bir adet zincir çekerek ipimizi burada kopartabiliriz artık. Ve koparmış olduğumuz ipi de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleyelim. Ve böylelikle motifimizin tüm yapım aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Dediğim gibi ipi hiç kopartmadan tam bir kare yaparak 1 metre ebatında kare bir bebek battaniyesi de elde edebilirsiniz. Motifleri bu şekilde birleştirerek de farklı kategorilerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki örgü eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.